Nevşah huzur, sakinlik, dinginlik. Nevşah kapıdan girdiği anda arkam dönükken bile varlığını hissettiğim benim için müthiş bir enerji. Nevşah varsa ben direkt oradayım. Hiç düşünmeden Nevşah varsa ben de olmalıyım. İnanılmaz bir çekim gücü var. Ve kendimi orada bulmak istiyorum, orada görmek istiyorum. Eşimle ilişkilerim daha iyi bir hal aldı. Çocuklarımla ilişkilerim daha iyi bir hal aldı. İş yaşantımda, iş hayatımda çok değişiklikler yaşadım. Çok daha sakin ve hayata farklı bir yerden bakmaya başladım. Hayatım düzelmeye başlayınca finans alanında da kendiliğinden hayatım yoluna girdi. Terfi ettim. Mesleğimde daha iyi bir yere geçtim. Bir kadın olarak ne kadar güçlü olduğumu fark ettim. Dedim ki ben bir tanrıçaymışım gerçekten. Kendime ne yapmışım bu zamana kadar? Kendimi huzurlu, sakin, evimde gibi hissediyorum. Aylarca, yıllarca zihnimle çalıştığım konuları Nevşah'ın varlığında birkaç dakikada, birkaç saatte çözüyorum. İyi ki var deyip her seferinde ağlıyorum. Varlığında tüylerim diken diken oluyor. O kadar büyük bir sevgi ki onu yaşamak gerekiyor. Böyle anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Merhaba Sevtap, hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar, hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bize biraz kendinden bahsetmek ister misin? Sevtap Mansuroğlu ben. Hemşireyim. 39 yaşındayım. Nevşah'la yaklaşık bir sene önce çalışmaya başladım. Ondan önce Bretap'tan takip ediyordum. Nevşah Enstitü'den takip ediyordum. Ama bir sene önce mucize kursuna gelmemle benim de hikayem başladı. O günden bugüne de neredeyse her mucize kursuna katıldım. Kamplarına katıldım. Nevşah varsa ben direkt oradayım. Hiç düşünmeden Nevşah varsa ben de olmalıyım. İnanılmaz bir çekim gücü var. Ve kendimi orada bulmak istiyorum, orada görmek istiyorum. Orada kendimi güvende hissediyorum. Bu yüzden Nevşah nerede ben orada. Bu şekilde başladım işte. Harikasın. Peki Nevşehir Enstitü'den hangi eğitimleri almıştın? Ben Kadın 2.0'ın öğrencisiyim. Kadın 2.0'da devam ediyorum. Daha önce de mucize kurslarına, Tanrıçayı Uyandır kampına katılmıştım. Bu şekilde benim eğitimlerim. Peki Nevşehir Enstitü'den ilk eğitimi almaya ne zaman karar verdin? Geçen sene hayatımda bir şeyler yolunda gitmiyordu. Sürekli kaza geçiriyordum. Çocuklarımla ilgili problemlerim vardı, sağlık problemlerim vardı ve bir arkadaşım bana dedi ki durmalısın artık. Nevşah'ın öğrencisi o da. Durmam gerektiğini söyledi. Ben ilk başta ne demek istediğini anlayamadım. Ben zaten duruyorum falan dedim. Dedi ki durmaktan kastım o değil. Dur, bir Nevşah'ı, Bretap'ı indir falan öyle başladı. Ondan sonra onları takip etmeye başladım. Ve yine kaza yaptım. Büyük bir kaza geçirdim. O gün de mucize kursuna kayıt yaptırmaya karar verdim. Ve o gün mucize kursuna kaydımı yaptırıp hemen ilk kursuna gittim. Benim hikayem öyle başladı. Peki mucize kursu senin için nasıl bir deneyimdi? Müthiş bir deneyimdi. Mucize kursuna giden Sevtap'la dönen Sevtap arasında dağlar kadar fark vardı. Eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, ailem, etrafımda kim varsa ışıl ışılsın orada sana ne yaptılar falan diyorlardı. Hatta bazı arkadaşlarım botoks mu yaptırdın, şöyle mi yaptırdın, sende bir değişiklik var, yüzün parlıyor falan dediler. Daha sakin bir insana dönüştüm. Mucize kursu benim hayatımda da mucize oldu. Müthiş bir deneyimdi. Peki eğitim boyunca ne gibi farkındalıkların oldu? Gerçek gücümü keşfettim. Aslında ne kadar illüzyonda olduğumu fark ettim. Gerçekten çok uzaktaymışım. Hiçbir şeyi görmüyormuşum. Ve sürekli şikayet ediyormuşum, onu fark ettim. Her şey benim değişimimle düzelmeye başladı. Hayatım daha da yoluna girdi. Şu an çok daha iyi bir yerdeyim. Peki şu andaki Sevtap eğitime başlamadan önceki Sevtap'a ne söylemek isterdi? Şu anki Sevtap eski Sevtap'a kendine niye yazık ettin? Bunca zaman kendine bunu niye yaptın demek isterdi.
Peki Nevşah'ı onu henüz tanımayan insanlara anlatmak istersen eğer nasıl anlatırdın? Nevşah huzur, sakinlik, dinginlik. Nevşah kapıdan girdiği anda arkam dönükken bile varlığını hissettiğim benim için müthiş bir enerji. Ee, Hatta ilk mucize kursuna gittiğimde kapıdan girmiş ve ben tüylerimin diken diken olduğunu fark ettim. Ama niye olduğunu anlayamadım. Arkamı bir döndüm, Nevşah arkamdaymış. Nevşah büyük bir şans, müthiş bir güç benim için. Peki bu eğitimi aldıktan sonra ilişkilerinle ilgili ne gibi değişiklikler oldu? Eşimle ilişkilerim daha iyi bir hal aldı. Çocuklarımla ilişkilerim daha iyi bir hal aldı. İş yaşantımda, iş hayatımda çok değişiklikler yaşadım. Çok daha sakin ve hayata farklı bir yerden bakmaya başladım. İnsanları yargılamamaya başladım. Her şeyi olduğu gibi kabul edip, evet bunda da bir hayır var, görmediğim bir şey varmış. Çünkü Nevşah bana hep şey diyordu. Yargıdaysan eğer bir şeyleri görmüyorsun, iyi bak diyordu. Ben onlara bakmayı öğrendim gerçekten ve ilişkilerime müthiş pozitiflikler kattı. Peki bu eğitimi aldıktan sonra finans alanında ne gibi değişiklikler oldu? Ee, Hayatım düzelmeye başlayınca finans alanında da kendiliğinden hayatım yoluna girdi. Terfi ettim, mesleğimde daha iyi bir yere geçtim. Maaşım arttı. Harcamalarım ilginç bir şekilde düzeldi ve ödeyemediğim borçlarımın hepsini ödemeye başladım. Bu şekilde çok büyük bir etkisi oldu hayatımda. Peki zihninle ilgili ne gibi gelişmeler ve değişiklikler fark ettin? Her şeyi daha hızlı çözümlüyorum artık. Eskiden sorun olarak gördüğüm hiçbir şeyin sorun olmadığını ve ben böyle olduğum için böyle olduğunu fark ettim. Her şey kendiliğinden çorap söküğü gibi. Tabii ki Nevşah'ın varlığında daha çabuk çözülüyor bu arada. Onun öğrettiği metotları ben her hafta belli günlerde yapıyorum ama Nevşah varken benim günlerce uğraştığım olaylar 5 dakikada çözümlerini veriyor. Şaşırıp kalıyorum. Diyorum ki günlerdir çalışmıştım ben aslında buna. Niye bu kadar hızlı olmadı ya da niye çözülmedi? Onun varlığında her şey daha kolay oluyor. Peki Tanrıça kampına katıldın. Buradaki deneyimlerin nasıldı? Neler hissettin? Neler deneyimledin? Bir kadın olarak ne kadar güçlü olduğumu fark ettim. Dedim ki ben bir tanrıçaymışım gerçekten. Kendime ne yapmışım bu zamana kadar? Kendimin, gücümün, varlığımın farkında değilmişim. Tanrıça kampı benim için muhteşem bir deneyimdi ve Nevşah'ın bu eğitimi veriyor olması bence hepimiz için büyük bir şans. Ben oradan şükran ve bol gözyaşıyla ayrıldım. Çok büyük açılımlar yaşadım kendi açımdan. Nevşah'la bir arada olmak, onun varlığında ve enerjisinde olmak senin için ne ifade ediyor? Kendimi huzurlu, sakin, evimde gibi hissediyorum. Aylarca, yıllarca zihnimle çalıştığım konuları Nevşah'ın varlığında birkaç dakikada, birkaç saatte çözüyorum. Bir kadın olarak ne kadar güçlü olduğumu hissediyorum. Nevşah'ın sonsuz sevgisini hissediyorum. İnanılmaz bir sevgisi var ve her seferinde kendimin bir üst versiyonuyla tanışıyorum ve bunun için iyi ki diyorum. Her seferinde iyi ki var deyip her seferinde ağlıyorum. Varlığında tüylerim diken diken oluyor. O kadar büyük bir sevgi ki onu yaşamak gerekiyor. Böyle anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Müthiş bir sevgisi var ve hepimizi kucaklıyor, sahipleniyor. Bunu derinden hissediyorum. Evet diyorum, burada güvendeyim. Hatta ben Hatay'da yaşıyorum, depremzedeyim. Ee, gittiğimde İzmir'e gitme diyorum ki burada Nevşah var, deprem olmaz falan. O kadar büyük bir güvenim var Nevşah'a karşı, çok gibi çok güvende hissediyorum gerçekten, çok değişik bir his. Evet. Peki Efsane Kadınlar Kulübü Nevşah'ın her an, her yerde sizlerin yanında olabilmesi, yaşamınızın her seviyesine destek olabilmesi için Evet. kuruldu. Onun varlığını ve desteğini gerçekten her an hissedebiliyor musun? Sana neler söylüyor? Kendinle ilgili neler hatırlatıyor?
Kesinlikle hissediyorum. Her dara düştüğümde, her ihtiyacım olduğunda varlığını ve desteğini sonsuz hissediyorum. Sürekli beynimde sen daha fazlasısın. Bende ne görüyorsan sende de aynısı var sözleri yankılanıyor. Ne zaman neden böyle oldu diye isyan etsem, sen böyle olduğu için böyle, dünya böyle oluyor. Sen değişirsen dünya değişir sözlerini duyuyorum. Ya da ne zaman bir şeye gerilsem tetikleniyorsun. Tetikleniyorsan hakikati göremiyorsun. Zihninle çalışman gerekiyor. Ya da bazen bunu böyle yaparsam böyle oluyor gibi hissediyorum. Ve kesinlikle her zaman desteğini hissediyorum. Peki, dünya çapında yüz binlerce kadın Nevşah'ı örnek alıyor, izinden yürüyor ve kurduğu sistemi takip ediyor. Sence Efsane Kadınlar Kulübü içindeki metodlar nedeniyle mi bu kadar etkili, yoksa Nevşah'ın varlığı mı her şeyi değiştiriyor? Bence Nevşehir'in varlığı her şeyi değiştiriyor. Metotlar kesinlikle çok etkili metotlar. Ama o metotları tek başınıza çalıştığınız zaman çözemediğiniz ya da uzun zamanınızı alarak çözümlediğiniz her şey Nevşehir'in varlığında birkaç dakikada çorap söküğü gibi çözülüyor ve şaşırıyorsunuz gerçekten. Peki, son olarak eklemek istediğin bir şey varsa onu alabilirim. Ee, Nevşah iyi ki var. Bence bilincinde ölümsüzlüğü bulmuş bir hoca ve bize sonsuzluktan konuşuyor. İyi ki var. Her zaman var olmasını diliyorum. Zaten Nevşah e, bedeninde de olması gerekmiyor. Nevşah'ın sadece zihniyle bile biz çok şey çözümleyebiliyoruz. E, Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki var, iyi ki onun yolundayım, iyi ki ışığım, iyi ki pusulam kendisi. Ee, Öyle. Çok teşekkür ederim paylaşımların için. Ben teşekkür ederim.